Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamur açamıyorum diyenlerin bile kolaylıkla hazırlayabileceği çok lezzetli çıtır çıtır bir boşnak böreği tarifi vereceğim. Tarifimize geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla işimize başlıyoruz. Bunun için 5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek önce un ve tuzumuzu bir spatula ile güzelce karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım. Ardından üzerine azar azar su ilavesi yaparak spatula ile karıştıralım. Kullandığım su bardağı klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. 5 su bardağı un için toplamda 2 su bardağı kadar su kullandım. Hangi bardakla suyu ölçerseniz, yani unu ölçerseniz o bardakla da suyu ölçmeniz gerekli. Aksi takdirde kıvamı tutmayabilir. Önce tamamen karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdım. Ardından spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru tamamen toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım ve yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada elinizle hamuru açarak, yani üzerinden bastırıp bir taraftan da açmaya devam ederek bu şekilde yoğurursanız çok daha pürüzsüz ve güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Hamur ne kadar güzel olursa daha sonrasında böreğiniz de bir o kadar güzel olur. Yani açması da bir o kadar kolay olur. Hamurumuz bu aşamada, yani başta aşamada birazcık ele yapışkandı ama hiç un kullanmadan yoğurmaya devam ettikçe elastiki bir kıvam alacaktır. Ortalama 6-7 dakika kadar tezgah üzerinde güzelce yoğurmaya devam ettim. Son olarak kıvamını özellikle sizlere göstermek istiyorum. Bu arada çokça fazla söyleyen oluyor. Hani yağdan dolayı hamurun açıldığını. Evet, yağda dinlenmiş olması da çok önemli ama gördüğünüz gibi hamurumuz yağda dinlenmemiş haliyle bile çok güzel bir şekilde açılıyor. Bu tamamen hamurun kıvamıyla alakalı. O yüzden mutlaka hamurunuzu çok güzel bir şekilde yoğurunuz. Ardından hamurumuzu hamur kartı yardımıyla eşit parçalar haline getirelim. Önce 8 eşit parçaya böldüm. Ardından elimle tamamen boyutlarını eşitledim. 8'e bölmüştüm. Yine iki fazla beze elde ettim. Yani elimle de birazcık daha küçültüp boyutlarını eşitlerken toplamda 10 adet beze elde ettim. Bezelerimizi hazırlayıp kenara aldıktan sonra üzerlerini bezle kapatalım ve bir tanesini tezgaha alarak açmaya başlayalım. Bu aşamada merdane ile biraz genişlettim. Ortalama bir tatlı tabağı boyutunda yaptım. Dilediğiniz boyutta açabilirsiniz. Hatta merdane kullanmadan sadece elinizle de genişletebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi hamurumuz şu an yağda dinlenmemiş haliyle bile gayet kolaylıkla açılıyor. Gerçekten çok güzel bir kıvamı var. Dilerseniz sadece elinizle bu şekilde genişleterek de aralarına yağ sürebilirsiniz. Hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra geçelim yağımızı hazırlamaya. Bunun için 100 gram kadar tuzsuz tereyağını erittim. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı kadar kullandım. Dilerseniz tereyağı miktarını azaltıp sıvı yağ miktarını bir tık daha fazla arttırabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış. Yağımızı karıştırıp hazır ettikten sonra uygun bir tepsi veya derin bir kase alalım. Önce içerisini güzelce yağlayıp ardından hazırlamış olduğumuz, yani açtığımız hamurlardan bir tanesini içerisine yerleştirerek üzerini tekrardan yağlayalım ve bu şekilde sonuncu hamura kadar devam edelim.
Her katın tamamen çok güzel bir şekilde yağlanmış olmasına dikkat edelim ki hamurlarımız birbirine yapışmasın. Ve kullandığımız yağ kesinlikle sıcak veya çok fazla soğuk olmamalı. Sonuncu kata kadar, yani 10. hamura kadar geldim. En sonda geriye kalan yağın tamamını üzerine gezdirip her tarafını yağladıktan sonra üzerini bir poşetle veya streçle kapatıp oda ısısında en az yarım saat kadar dinlendirelim. Hamurumuz dinlenirken biz ise geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Ben ıspanaklı bir iç harcı tercih ettiğimden ıspanak kullandım. Dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Önceden ıspanaklarımı güzelce yıkayıp kuruması için, yani fazla suyunun akması için dinlendirmiştim. Daha sonra ince bir şekilde kesiyorum. Toplamda yarım kilogram kadar ıspanak kullandım. Ispanakların özellikle sap kısmını çok iri kesmemeye dikkat edelim ki daha sonrasında böreğimizin içerisinde çok fazla dişe gelmesin. Ardından uygun bir kasenin veya bu şekilde bir leğenin içerisine alıp üzerine birazcık tuz ilavesi yaparak elimizle ovuşturup acı suyunu çıkartalım. Bu arada siz de benim gibi eğer ıspanağı çiğden kullanacaksanız bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Aksi takdirde daha sonrasında böreğinizin içerisinde ıspanağın yeşil suyunu görebilirsiniz. Suyunu tamamen bırakır ve böreğinizin çıtırlığını kaybettirir. Aklınızda bulunsun. Hemen peşinden öncelikle peynirlerimi uygun bir kasenin içerisine aldım. Ben tam yağlı inek peyniri ve beyaz peynir kullandım. Üzerine bir adet ince kıyılmış kuru soğan ekleyerek elimle ovuşturuyorum. Bu işlemi yapmamın sebebi özellikle sizler için de fikir olsun diye söylemek istedim. Ben peynirlerim tuzlu olduğu için soğanın diriliğini kaybetmesi için de ayrı tuz kullanmak istemedim. O yüzden birlikte ovuşturdum. Ardından elimle sıkıp suyunu çıkarmış olduğum ıspanakları üzerine ekleyerek güzelce karıştırıyorum. İçerisine isterseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre davranmanızı tavsiye ederim. Şimdi hazır olan iç harcımızı kenara alıp geçelim böreğimizi açmaya. Böreklerimizi, yani hamurlarımızı ikili olacak şekilde açacağız. Bu sayede hem daha katlı hem de daha pratik bir şekilde açılmış olacak. Hemen 2 tanesini alıp tezgahta açmaya başlayalım. Tezgahınızı önceden yağlarsanız açması çok daha kolay olacaktır. Hamuru alırken biraz uğraşmış gibi görünebilirim. Sadece kenarlarını eşitlemek adına yavaşça aldım. Önce kenarlarını birbiriyle eşitledim. Daha sonra tezgahın üzerine aldım. Aklınızda bulunsun. Yani siz de alırken her iki tarafını eşitleyip o şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Şimdi hemen parmak uçlarımızla açmaya başlayalım. Önce biraz havalandırarak açalım. Orta kısmı kalın kalmaması için bu işlem çok önemli. Ardından orta kısmı yeteri kadar inceldikten sonra elimizle çekiştirerek açmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi ikili olmasına rağmen zar gibi incecik açılıyor. Bu kenarından çıkan hamurlar için de bu arada bir değerlendirme videosu çektim. O videoyu da en kısa zamanda sizler için paylaşacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Çok fazla soran arkadaş olduğu için özellikle ayrı bir video çekmek istedim. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlayıp hazırladım. Onları yağda dinlendireceğim ve daha sonra onun da tarifini farklı bir videoda sizlere aktarmaya çalışacağım inşallah. Şimdi hamurumuzun üst kısmına, yani baştan birazcık aşağıya doğru kısmına iç harcından yerleştirip elimizle düzeltelim. Ardından önce kenarlarını içe doğru getirip daha sonra üst kısmını da içe doğru kapatarak hamurumuzu yavaşça rulo haline getirelim. Hamurumuz yeteri kadar ince olduğu için bu aşamada çok fazla çekiştirmemeye dikkat edelim ki hamurumuz yırtılmasın. Ve
hazır olan böreğimizi fırın tepsimizin içerisine güzelce yerleştirelim. Ben şöyle klasik yuvarlak bir tepsi kullandım. Sizler dilediğiniz şekli vererek hazırlayabilirsiniz. Önemli olan böreğin açıp bu şekilde hazırlanma aşamasıydı. Ve geriye kalanları da aynı şekilde açıp tepsimin içerisine yerleştirdim. Uç kısımlarını birbirine birleştirmeyi unutmayın ki görüntüsü çok daha güzel olsun. Bu arada bu boşnak böreği tariflerim gerçekten hem çok izlendi, çok ilgi gördü. Denemeyen neredeyse hiç kimse kalmadı. Hatta tüm yemek kanalları, tüm yemek videosu paylaşan, tarif paylaşan tüm sosyal medya kullanıcısı olan herkes tarifi denedi. Çok beğenildi gerçekten. Eminim sizler de denemişsinizdir, beğenmişsinizdir. Eğer daha önce denediyseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Yine yeteri kadar açtım. Hemen üzerine iç harcından yerleştirerek kapatmaya devam ediyorum. Bu arada her zaman olduğu gibi özellikle söylemek istiyorum. Eğer tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim. Sadece kimlere hangi kısım arkadaşlara cevap vermek istemiyorum. Bunu başta belirteyim. Bazı kesim arkadaşlar videoda kaç kez söylediğim şeyi tekrardan sormak istiyorlar. Hatta soruyorlar. O yüzden bazen cevaplamıyorum. İzlemeden soru sormamaya dikkat ederseniz çok çok sevinirim. Şöyle hemen hazırladım. Şimdi üzerine birazcık daha yağladım. Çünkü böreğim gerçekten çok az yağlı açmıştım hamurumu. Fazla yağsız olduğu için hemen üzerine birazcık daha yağ gezdirdim. Ardından önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa 170 derecede de pişirebilirsiniz. Fırından fırına pişme süresi değişebilmektedir. Kontrollü davranırsanız çok iyi olur. Ortalama pişme süresi 40-45 dakikadır. Ve ıspanaklı boşnak böreğimiz fırından çıktı. Üzerini kapatmadan muhafaza ederseniz kesinlikle çıtırlığını en az bir gün kadar koruyacaktır. Dediğim gibi üzerini kesinlikle örtmüyoruz. Eğer yumuşak tüketmek isterseniz tabii size kalmış. Üzerini örtüp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır muhteşem bir lezzet oldu. Özellikle de bu şekilde bir iç harcı ile ve farklı bir iç harcı da kullanabilirsiniz tabii ki de, ama pişmemiş haliyle ıspanaklı iç harcı ile gerçekten bu börek çok çok lezzetli oluyor. Eğer daha önce denediyseniz yorum yazabilirsiniz. Denemediyseniz de mutlaka denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenebilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş kısmını tıklayarak paylaşımda bulunabilirsiniz. Hemen içerisinde şöyle sizlere göstermek istiyorum. İkili açmamıza rağmen gördüğünüz gibi incecik ve de çok çok güzel oldu. Eğer bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.